Evet arkadaşlar, Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursuna hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni atık malzemeleri değerlendirme videosu çekeceğim. Bugünkü videomuzda kullanacağımız malzemeleri ilk önce sizlere tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi her evde bulunabilecek malzemeler var burada. Mesela bu bir düğün davetiyesi. Bunu nasıl kullandığımızı videoda göreceksiniz. İğnelerimiz var çeşitli. Cetvelimiz var. Şöyle bir kumaş parçam var. Herhangi bir eski kıyafetinizden artan kumaş da olabilir bu. Kenarları çok atmayan bir cins olması yeterli. Ve yine bir karton parçamız var. Böyle gördüğünüz gibi. Önceden de kullanmışım ben bunu. Mesela şöyle bir deri parçamız var bir de. Ben her türlü malzemeyi değerlendirmeyi, yeni malzemeler alarak bir şeyler ortaya çıkarmaktansa elimizde ne varsa onları değerlendirmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Mesela ben bu malzemelerden neler yapabilirim? Takı yapabilirim, cüzdan yapabilirim, bozuk para cüzdanı yapabilirim, bileklik yapabilirim, kolye, küpe, takı dediğim zaten onlar. Ev aksesuarları yapabilirim. Ama ben bugün kitap ayracı yapacağım. Bu kitap ayracının bir yüzeyi deri, bir yüzeyi bu şekilde kumaş ve bir isim yazıyor arkadaşlar. Bunu bir arkadaşımın isteği üzerine kitap hediyesi için hazırladım. Kitap seven arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bir kitap hediye ettiğiniz zaman böyle bir ayraç hazırlamanız hem onun ismini yazarak ona özel bir hediye haline getirecektir. Hem de kendi el emeğinizle yapmış olmanız manevi değerini arttıracaktır. Siz de böyle bir hediye yapmak isterseniz videomuzu sonuna kadar izleyin. İlk önce düzgün bir şekilde kumaşımızı kesiyoruz. Şimdi buraya yazmak istediğim ismi yazacağım arkadaşlar. Ortalayarak yazacağım. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi çok belirgin bir şekilde yazmadım. Çünkü bunu işlemeyle kapatmamız gerekiyor. Bunun için siyah renk, biraz kalınca bir iplik seçtim. Yazıyı kapatmamız için ince bir iplik yeterli gelmeyebilir. Önce harfimizden işlemeye başlamak istiyorum. Kumaşın ters yüzünden ufak bir ilmekten geçiyorum. İşlemeye başlıyorum arkadaşlar. Daha önce sizlere tarif ettiğim bir yöntem vardı. Bu işleme yöntemini birçok malzemede kullanacağımızı da ifade etmiştim. Yine aynı yöntemi kullanacağım. İlk önce böyle geçiyoruz. İğnemi buradan batırıyorum. 2 milimcik, çok fazla değil arkadaşlar. 2 milimcik ileriye geçiriyorum. Ve ipliği iğneden bu şekilde sarıyorum. Ve ipliği çekiyorum. Tekrar ipliği çıkardığım yere iğneyi batırıyorum. 2 milim öteye geçiyorum. Tekrar ipi sarıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Çizgileri takip edeceğim. İpliğin biraz marulluğunu çözelim. Şöyle dönsün. Evet. Ve işlememize devam edelim. Arkadaşlar, kanalıma Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursu dememin sebebi burada birçok işleme yöntemini ve birçok el işi tekniğini göstermek istediğimden, öğretmek istediğimdendir. Öğrenmek istediğiniz çeşitli yöntemler varsa yorumlarda bana bildirirseniz eğer onları da sizlere tarif için videolar hazırlayacağım. Ayrıyeten evinizde değerlendirmek istediğiniz çeşitli atık malzemeleriniz varsa, bunlar kıyafetler, kumaş parçaları, düğmeler, her türlü malzeme olabilir. Bunları da değerlendirmek için fikirler üreteceğim arkadaşlar. Bu şekilde çizgimize devam ediyoruz.
kalplerimi işledim. Şimdi bu kalplerin içini kırmızı ipimle doldurmak istiyorum. Bunun için dikiş ipinden 4 kat yaparak bir ip elde ettim. Onu kullanacağım. Yine aynı yöntemle, zincir işleme yöntemiyle tekrar göstereyim nasıl yaptığımı. Çizgi çizmedim bu sefer ve daha büyük ilmekler kullanabileceğim. Çünkü şu anda bunu dolgu niyetine yapıyorum. Bu şekilde kalplerimin içini dolduracağım. Şimdi bu düğün davetiyesi ne işimize yarayacak onu görelim. Daha sonra bu eski bardak kutusu mu, tabak kutusu mu bilmiyorum. O ne işimize yarayacak onu görelim. Bunun buradaki varlığının tek sebebi karton olması. Burada bir kırılma noktası var. Ben orayı da kesmek istiyorum. Aslında bize uzun boyutlu lazım. Ama boyutu için bile başka bir karton arayışına girmeyeceğim. Şu şekilde yapıştıracağım. Daha sonra da kumaşı üzerine yapıştıracağım arkadaşlar. Böyle kenarlarına da özellikle her tarafına yapıştırıcının değmesi lazım. Biraz bekletiyoruz bunu. İşlemeden dolayı kumaşta biraz eğrilikler meydana geldi. Onları giderecek kadar düzgünce kartonla beraber kesiyoruz. Gelelim şu komşumuzun artan mobilyasının derisini kullanmaya. Kurutacağız. Kuruturken de üzerine ağırlık koyarsak çok daha iyi olur. Ve deriyi de tam kenarlarından keselim. Bir tarafı deri, bir tarafı hasırımsı bir kumaş. Bence çok hoş bir kitap ayracı oldu. Tıpkı bundaki gibi bir de püskül yapalım. Şimdi bu karton kutunun ne işe yaradığını göreceğiz. Püskülün ne kadar kalınlıkta olmasını istiyorsam o kadar sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Bu kadar yeterli bence. Püskül yapımında dikiş ipliğini çok seviyorum arkadaşlar. Çok doğal ve otantik duruyor. Takılarda da kullanıyorum bu püskülleri. Hiçbir zaman püsküle gidip para vermiyorum. Her zaman ne renk nasıl istiyorsam kendim yapıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Birkaç düğüm atalım. Buradan kesiyorum. Püskülün ucunu kullanmayacağım için ben bu düğümlediğim tarafı da şöyle yapacağım. Şu kısımdan başlığı bağlayacağım.
Şu kısımdan. Sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Düğüm atıyorum. Şöyle düzeltmeler yapacağım. Siz bunu böyle tarakla da yapabilirsiniz. Şimdi benim elimin altında yok. Şu şekilde tutup bunu da eşitleyecek şekilde kesiyorum. Püskülümüz de hazır. Evet, şimdi siyah ipliğimizle püskülü ayracımıza takıyoruz. Arkadaşım Zet'in kitap ayracı hazır. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve bildirim zillerini de açarsanız bir internet kursuna kayıt olmuş olacaksınız arkadaşlar. Sizlere sanat dolu, keyif dolu günler diliyorum.